Efendim NTV ekranlarında bambaşka sohbetlere hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2 tane çok güzel konuğum var. Bugün biraz güzelliklerden bahsedelim diyorum. Ne dersiniz? Hepimizin ihtiyaç duyduğu konu başlıklarından biriymiş gibi geliyor bana. Güzelliklerden konuşmak, mutluluktan konuşmak, huzurdan konuşmak ve aslında geleceğe dair güzel şeylerden konuşmak. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. John Stuart Mill diyor ki, var olan tüm iyi şeyler özgün olmanın meyveleridir diyor. Gabor Mate söyler otantik kimlik. Herkes biricikliğinde doğar ve kendi otantik kimliğinde doğar aslında ama toplum, öğretiler, yetiştiriliş şekillerimiz otantik kimlik biraz bozulur. Halbuki evet özgün olmak, otantik olmak tüm iyi şeylerin sebebidir gerçekten. Çünkü herkes kendi biricikliğinde davranırsa farklı, eğlenceli, şaşırtıcı ve güzel olur. Efendim, plastik ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Leyla Arvas ve oyuncu Selin Genç konuğum. Hoş geldiniz tekrar. Bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Hoş Hoş geldin. bulduk. Merhaba. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şifa niyetine suyumuzu da şöyle bir sizlere servis edeyim. Hemen güzellik kavramını sormaya başlayayım. Ama senden başlayalım, tersten başlayalım. Uzman zaten meseleye hakim. O yüzden biz başlayalım bence. İcazet alacağım yer belli. Evet, şu an hemen Estağfurullah. yanımda duruyor. O yüzden çok saçmalamama izin vermezsin Yok, diye. yok, estağfurullah olur mu öyle şey? Yani Herkesin aslında algısı aynen benzer aslında değil mi? benzer mi? Bence benzer. Biraz değişiyor. Değişiyor mu? Şimdi mesela bazısına soruyorsun diyor ki işte iri dudaklar, dolgun Bence yanaklar, onlar kalmadı çekik. artık. Ay ben görüyorum. Yani benim önüme çok düşüyor. Ya evet, zaman zaman Değişiyor bir bence artık. güzellik Değil mi? algısı oluşturuluyor hepimiz adına. Özellikle bu kadınlar üzerinden yürüyor. Evet. Yani güzellik ve estetik kavramı sanki sadece kadınlar için geçerliymiş gibi. Sadece ısıtıp önümüze bazı benzer profilleri çıkarıyorlar. Bir ara çok merak ettiğim için internette dolaşan haberlerin peşine takılıp şeyi araştırdım. Hangi dönemde biz güzelliğe ne diyorduk? Değil mi? Güzellik yarışmalarında çok eski yıllardaki güzellere bakıyorum. Diyorum ki ya Doğallık. hani kimse beni taşlamasın ama şu anki Orijinal. güzellik Evet. algısından çok uzaklar. Şimdi bir dönem incecikler. Twiggy Evet. vardı annemin gençliğinde. O 32 beden mi artık ne? Kate Moss. İncecik. Kate Moss sonra bizim Sonra bizim dönemimiz dönemde, o da annemler. zayıf. Sonra balık eti. Evet. İnce bel, geniş kalçalar falan onlar çıktı. 90-60-90'lar. Samantha Fox beğendik bir dönemde. Benim çocukluğumda öyleydi. Evet. Sonra tekrar O da öyle. Kate Moss gene inceler İnceler. oldu. Sonra bir daha balık etine dönülmedi. Hala incede kaldık gibi geliyor. Çok ince değil. Kate Moss gibi değil bence. Ben de biraz şey düşünüyorum. Özellikle hayatım bu döneminde çok benzer olduğumuzu hissettim sen konuşurken. Özgün olmanın başka bir ışıltısı var. Evet, Yani o kesinlikle. gözü parlatan şey, o özgüveni getiren şey, körükleyen şey. Bir de tabii üreten kadınlar olarak da Evet. ortak bir temada buluşuyoruz Evet. burada bu masada. O yüzden üretmenin, gerçekten işe yaradığını hissetmenin, Kesinlikle. ortaya bir ürün koymanın, hayata katkı olmanın da bence enerji anlamında bir güzellik getirdiğine Kesinlikle. inanıyorum ben. %100. Saçın başka güzel görünüyor o zaman, makyajın başka güzel duruyor ya da Evet. bize öyle gelmesi yetiyor günün sonunda. Özgüven. Özgüven. parlatıyor Evet, insanı. yani ekranlarda da mesela şey çok hoşuma gitmeye başladı. O aslında yapay güzellik algısından uzaklaşmaya başladığımız bir dönemdeyiz. Eskiden kemikli suratlar ya da işte deviyasyonu vardır mesela burnunda ya da işte bir gözü ötekinden hafif daha küçüktür. Sen jönfi olamazsın ya da işte sen başrol karakter oynayamazsın şeklinde eleştiriler gelirdi sektör insanlarından ve kariyerler, birçok kariyer buna göre çizildi aslında. Güzellik algısı üzerinden yürüdü. Kimisi çok başarılıydı, çok yetenekliydi ama mesela kamera arkası bir işle devam etme kararı aldı. Çünkü kendini izlemeye katlanamadı ya da onlara söylenen şeylere Buna inandılar. inandı. Kendilerini inandırdılar. Çünkü inanmaktan başka bir çareleri de yok. Kocaman bir endüstri. Sattıkları şey maalesef ticari şeyler olmak zorunda. Güzellik, estetik. Birçok marka buna hizmet ediyor. Birçok iş buna hizmet ediyor. Ama bence artık kırılmaya başladı. Ben görüyorum çok doğal, çok gerçek suratlar görüyorum artık ekranda. Evet bana da güzellik bir duruş gibi geliyor ama Evet. aslında
tıp dünyasındaki karşılığını merak Bence ediyorum öyle. ben. Hep bakıyoruz çünkü 2024'lerde birazcık daha böyle iri yüzler vardı. İşte dolgular daha fazlaydı. İşte jawline, böyle adını da koymuşlardı Texas diye, böyle hatırlar Tabii, mısınız bilmiyorum. tabii. Jawline, böyle geniş kalın dudaklar, elmacık kemikleri gayet belirgin. Şimdi onlar artık eritiliyor. Yani daha doğallık şu an ön planda. Kendi halinin en iyisi olma. Orijinallik diyoruz ya, otantiklik. İşte otantikliğe bence geri dönüş var. O yüzden diyorum, algı aslında değişiyor. Herkes doğal olmanın peşinde. İşte sen kendine ne yaptırdın değil de işte bir güzellik var üstünde, ne oldu sana? Artık buna yöneliyor herkes. O yüzden değişiyor algı. Daha sağlıklı görüntü aslında, daha özgüven, ruh sağlığı, işte bakışlar, yani daha sevgiyle, daha kendini ifade eden bakışlar. Daha sağlıklı görüntü bence. Ama bu saydıklarımız sonradan ilave edilebilecek dolgu gibi, botoks gibi Değil. müdahaleleri getirecek bir şey değil. Şimdi bu işlemleri yapmak için bir sürü yere gidiyor Tabii, doğru. kadınlar ve erkekler. Sadece Aynen. kadınlar gitmiyor, erkekler de gidiyor. Evet, Artık bunu da evet. biliyoruz. Evet. Dolayısıyla bir doktor olarak siz nerelere gidilmesi gerektiğini öneriyorsunuz? Bunun bir sırası var mı mesela? Atıyorum. Önce bir dermatoloğa gideceksin, bir cilt yapını analiz edeceksin, sonra mı? Yani bunun sırası ve doğru adresleri hangi titre sahip olmalı? Bence tabii ki bir dermatoloğu olmalı. Herkesin bir cilt uzmanı olmalı diye düşünüyorum. O yüzden hani bir cilt analizi mutlaka yapılmalı. Cildin neye ihtiyacı olduğu en küçük yaşlardan itibaren bence olmalı. Çünkü çocuklar genç yaşta, kız erkek, sivilce problemleri oluyor. Tabii. Ya da mesela çok sivilce problemine eğer müdahale etmezsek bu sefer akne skarları, akneler gelişiyor, ona bağlı izler gelişiyor ve bunun tedavisi çok zor. O yüzden olmadan önce bir şeyler yapmamız lazım. O yüzden bir dermatolog mutlaka hayatımızda en iyi Olmalı. arkadaşımız ya da olmalı. Plastik cerrah olarak tabii bir sürü şey yapıyoruz. Bunun içine cerrahiler de dahil. O yüzden bence burada doktorunuz önemli. Yani çok uzmanlık, tabii uzman bir doktor olması Uzmanlığı hayatınızda. ne olmalı? Bence plastik cerrah da olmalı hayatınızda, dermatolog da olmalı. Ve şu an tabii bunlar olduktan sonra doğru insan olmalı. Yani sizin güvenebileceğiniz, tecrübesi olan, daha önce işlem yaptırmış olabilirsiniz, olmamış olabilirsiniz ama bilgisi olan biri olmalı, tecrübesi olan biri olmalı bence herkesin hayatında. Önce diploması, sonra tecrübesi olan bir Evet, uzmana sorularınıza cevap veren evet, birisi emanet olmalı. etmek kendini Evet. çok çok önemli. Canım Selin, oyunculuk tam gaz devam ediyor. Evet, devam Neler ediyor. yapıyorsun? En sondan başlayalım. En sondan başlayalım. Geçen sezon, geçen yaz bitti. Bir Zamanlar İstanbul Evet. dizisi. Yine bir dönem dizisi. Yine bir zamanlarla başlayan. Ama sen tam yani mizacın da yüzün de öyle döneme yakışan bir yüzsün Evet. gerçekten. Spesifik bir yere konumlandırmak istemem tabii ki oyunculuk performansının adını ama bazen öyle oluyor yani tipolojin sana yön verdiriyor kariyerinde. Evet, ben çok mutluyum bu arada. Yani dönem işlerinden çok şey öğrendim. Evet. Bir kere dönem çalışarak başlıyorsunuz. Oranın atmosferini üzerinize her türlü giyiyorsunuz. Tabii. Hani mekan, kıyafetler, kostümler, şive, işte bir sürü kadın oynadım mesela dönem işlerinde. 70'leri oynadım, 90'ları oynadım. Birinde Azeri kızıydım, Azerice konuşuyordum. Rusya'dan göçmüştüm. Birinde taşra kızıydım, Adanalıydım. Birinde eski İstanbulluydum derken böyle bir zaman yolculuğu güzel. yaşadım aslında. Güzel Hepsiyle be. ilgili de böyle ufak tefek fikrim oldu. O dönem kadınlarıyla ilgili, yaşantısıyla ilgili. Güzel. Sevdiğim, sevmediğim şeyler oldu. Yani aslında küçücük bir hayata birçok karakter üzerinden dünya sığdırmak bu. Çok O yüzden şanslıyım ben. Böyle devam edebilirim yani. Başka dönemleri de oynayıp. Harika. Sırada ne olduğu belli mi? Senaryo okuyor musun yoksa böyle bir soluklandığın bir dönemde misin? Ee, Diğer habere geçeceğim de Tamam. önce oyunculuk kariyerini konuşmak istedim. Aslında şöyle, ben hani 6-7 yıldır 2018'den beri çok uzun soluklu işlerin içinde yer aldım. İlk işim Bir Zamanlar Çukurova 4 sezon sürdü. Sonra bitti, hemen bir dijitalle üstüne bir filmle devam ettim. Sonra 2 sezon üst üste farklı işlerde ulusalda çalıştım ve hani en az süren işim bir sezondu. Maşallah. Evet, ondan sonra hani bu dönemde artık bu iş bittikten sonra artık kendi özel hayatıma da konsantre olmak istediğim bir dönemdeydim. Evlendim. Sonrasında müzikle ilgili. Bunu ayrı soracağım. Evet. Dur girme hepsine toplu toplu. Ya müzikle ilgili de çalışmalarım olsun istedim hep, yani çok uzun zamandır aslında içimde olan bir şeydi bu alanda da üretmek. Oraya da biraz konsantre
konsantre olmak istediğim için 6 aydır bir şey yapmadım. Ama yeni yeni bu şarkıyı da ortaya çıkardıktan sonra Ulusal'a böyle birkaç proje için görüştüm, ulusal kanala. güzel. Evet. Ama hani istiyorum ki burada çizdiğim yola da biraz destek atsın. Çünkü hani zaten konuşuruz detaylarını Evet. ama hani böyle ikisi birbirini besleyen disiplinler benim için. Bir yola girdikten sonra orayı biraz şahlandırıp kendimce böyle elimden geleni yaptığıma inanıp tüm konsantrasyonumla öteki tarafa geçmeyi umuyorum. İnşallah en kısa zamanda en doğru projeyle tekrar dönerim çünkü çok seviyorum yani mesleğimi. Güzel. da Seyirciler de yakışıyorsunuz. seni çok özlemiştir eminim. Bakalım hangi projeyle tekrar ekranlarda Bakalım. olacaksın. Ama şimdi Leyla Hanım'a hemen döneceğim. Şunu soracağım. Senin cildin de ışıl ışıl Evet. maşallah. Bakıyorum ben de nazar yanımdayken. değmeyin. Siz tabii mesleki Direkt deformasyon hep buna MR gibi evet. bakıyorsunuz. Bakıyorum değil mi? tabii bakmaz mı? Hadi ondan başlayalım. Çünkü şunu Eyvah, eyvah. soracaktım. Güzel cilt, yani sizce güzellikte müdahale edilmiş cildin geldiği güzellik mi önemli yoksa sağlıklı bir cilt mi önemli? Tabii ki sağlıklı Tabii ki diyeceksiniz sağlıklı. de müdahale edilmiş cilt de çok sağlıklı görünüyor ya. Şimdi siz uzman olarak fark ediyorsunuz da Evet. biz anlamıyoruz. Müdahalenin dozuna bağlı bence. Aşırı Ha. müdahale edilmiş cilt de kendini kaybediyor. O yüzden Hmm. doğru müdahale edilmiş ve bu düzenli aralıklarla yapılmış. Ama tabii bizim için en önemli şey maalesef genetik. Genetik yapı çok önemli bence. O yüzden iyi bir genetik miras bence büyük şans. Onun üzerine ne koyarsanız güzel oluyor. Ama mesela genetik yapısı iyi olduğu için de yıllarca hiçbir şey yaptırmayan ya da ona hiç bakmayan insanlar var. O da kötü. Neden? Çünkü hiçbir şey yapmadığı için artık geriye döndürmek. Yani o genetik yapının faydalarından yararlanmış ama üstüne koymamış. Şimdi orada bir uzman olarak, bir doktor olarak evde biz genetiğimize ait olan bu özellikleri nasıl koruyabiliriz? 2 tane tüyo alabilir miyim? Yani tabii ki cilt, temiz bir cilt en Temiz. başta. Tabii temiz bir cilt. Yani nasıl bakacağını o kadar çok video var ki şu anda YouTube'da da dermatologlar yön gösteriyorlar. O yüzden bence cilt çok önemli bir şey. Yani en büyük organımız. Yani başka bu kadar büyük bir alan olan bir başka yapı yok. O yüzden cilde ne kadar iyi bakarsak bu vücudumuz için de geçerli. Yüzümüz tabii ki göstergesi ama vücut da çok önemli. O hamama Ellerimiz- dönüyoruz değil mi? Ha. Dönüp dolaşıp şu hamam Evet, meselesine kese geliyoruz. işte. Kese hamam candır ya. Vallahi yaşasın atalarımız. Aynen öyle. Temiz, yani Türk halkı zaten temiz bir halk. O Tabii. yüzden bence çok önemli bu. Aslında kültürel mirasımız da bizim var. O yüzden Tabii. önemli bir şey. Temizlik çok önemli. Üzerine ne koysak, nemlendirmek için ne koysak bizim için faydalı. En önemli şeylerden biri de güneşten korumak. Ne kadar güneşten korursak o kadar cilt daha iyi bir şekilde iyileşiyor ya da işte lekeler olmuyor, kırışıklıklar olmuyor. O yüzden üstüne koyabilecekleri en başta yapmaları gereken bir güneşten korumak, 2 temiz bakmak, nemlendirmek. Küçük küçük şeyler yapabilirler. Bir tane dermarol dediğimiz iğneleri olanlar evet, var o benim ya. çok canım acıttı. Bir kere aldım da şimdi evde nerede onu bile bilmiyorum. Bir çalışma yapmışlar. Böyle düzenli aralıklarla sadece iğne batırmışlar bir tarafa. Vertikal böyle yüzü kaldıran yönde. O bile fayda etmiş. O yüzden iğnelemek çok önemli. Yani Aslında şey gibi oluyor değil mi? Vücut orada yara var onu iyileştirelim diye Kesinlikle. harekete geçiyor ve Zaten orada bir canlanma aynen oluyor. öyle. Bütün bizim yaptığımız işlemler bu felsefe üzerine kurulu. Yaralama ve iyileşme. Peki Yaralama bu ve yüz iyileşme. fırçalarına ne diyorsunuz? Ben bu aralar onları da seviyorum. Yüz fırçası, beden fırçası, Öyle. kuru fırçalamalar güzel. Ben her şeyin bir faydası olduğuna inanıyorum. %1 bile olsa faydası var. Ama hani gerçekten %20, %30 faydalı olanlar var. %1 olanlar var. O yüzden kombinasyon yapılabilir. Yüz yogası var bir de çok Hah. duyduğum. Ne Evet, dedin? ben gerçekten her şeyin işe yaradığını İşe- düşünüyorum. Ama bir taraftan da şunu diyorlar, yanlış yapılırsa felaket olur. Çünkü yüzdeki bütün kasları yanlış çalıştırırsan Selin ama Ne yanlış kadar uzmana yanlış. da gitsen felaket Evet. olur. Her yaptığın şeyin. şeyin bence uzmanında yapmalısın. Evet, Çünkü kesinlikle. yüz yogasında da yüz kaslarını çalıştırıyorsun. Evet, yanlış kas çalıştırırsan bir anda ağlak suratlı birine de Pus dönüşebilirsin. yuvarlak bir şey olabilir yani Aynen, suratı. Bence buradaki kötü olan şey sadece yüzün yağ dokusunun erimesi olabilir. En kötüsü o. Çünkü yağ dokusu eridiği zaman mutlaka yerine bir şey koymamız gerekiyor. Tabii. Hacim kaybı en Tabii. büyük problem. Her şeyin gereksizi ve fazlası zarar. Zararlı. Evet. Selin, 2 tane ana konum var seninle ilgili ama önce şu tekliğe gelelim Tamam. istiyorum. Bir müzik sevdan var. Ha, bu arada masada bir mikrofon var, haberin olsun. Hemen ondan şarj edelim. O mikrofon orada duruyorsa o mikrofon kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi albümle ilgili konuşunca o mikrofonu sana vermek Akapella zorunda kalacağım. yaparım yani sizi kırmam. Tamam, yaşasın. Şimdi bir şarkılık
Evet. Daha doğrusu bir tane şarkı yaptın Evet. diyeceğim ben. Bu tekliymiş, single'mış, bana onlar uymuyor. Bir tane şarkı yaptım ve dijital platforma bu şarkıyı Evet. hepimiz dinleyelim diye Evet. beğenimize sundun. Hayırlı uğurlu olsun Çok balım. teşekkür ederim. Allah utandırmasın. Amin. Çok da güzel gidiyor. Çok şükür. Devamı da gelsin. Güzel. Şey de çok korktum. Şimdi üretirken özellikle bizim ülkemizde olan bir şey ya bu. Çok fazla arkadaşımda da buna şahit oluyorum. Yapmak istediğimiz her şey konusunda yeterince özgür hissetmiyoruz ve çoğu zaman desteklenmiyoruz. Evet. Bir sürü oyuncu arkadaşım, tanıdığım tanımadığım başka alanlarda da üretmek istediler. İşte kimisi benim gibi şarkı yazdı, besteledi, söyledi. Kimisi dans etmek istedi. Kimisi işte yanında bir heykel, bir resim yapmak istedi. Hep şu oldu ya, herkes kendi işini yapsın. Yok öyle bir şey. Ben de aslında birazcık korka korka ürettim. Yani çok uzun zamandır ailemde de olan bir şey. Herkes müzikle ilgileniyor ailede. Dedemden beri gelen bir şey. Dedem sol klarnet ustası. 80 yaşına kadar klarnet çaldı. Küçüklüğümüzde hep onu dinledik. Öyle büyüdük. Yani evde herkes bir müzik aleti çalar. Ben de dahil. Hani çalıyorsun? ben piyano çalıyorum. Çok güzel. Evet. Ve böyle hani çok uzun zamandır o yüzden müzikle de ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Çünkü sette olmadığım zamanlarda varoluşumla ilgili beni en çok çeken, en çok besleyen şey müzik. Oh. Meditasyon aracı aslında bir taraftan. Tabii. Kendimi sıfırladığım, aslında özbenliğime daha da yaklaştığımı hissettiğim, oyunculuk dışında bir tek o vardı. Dedim ki bunu neden insanlarla paylaşmıyorum? Neden burada da bir şeyler Özgürüz üretmiyorum? ya, bir şey iddia etmiyorsun Evet. ki, içimden geldi Evet. diyorsun. Yani bunda ne zarar var? Bir de sanata dair bir şey Evet. ürettikten sonra bunun nesi eleştiri? Çıkıp da otoriteyim ben, çok iyi sesim var, Sertab Erener gelsin karşıma falan demiyorsun ki, ben Evet. müzik seviyorum. Dedem müzisyendi, böyle Evet. büyüdüm. Ve yapmak istedim. Yapmak Yaptım. istedim. Beğen, beğenme ama Çok doğru. eleştirirken bir destur yani, Evet, değil mi? sonra şöyle oldu çok hızlı. Ben bir şeyler yazıyordum. Yani yazmayı da çok sevmiştim. kadar Hatta güzel. bununla ilgili böyle eğitimler almıştım. Belki senaryo yazarım. Hani ileride kendi hikayelerimi de yazarım. Belki kendi hikayemi yazdığım hikayede oynarım. Böyle hayaller Ay, kurmaya onlar da başladım. olsun inşallah. İnşallah, inşallah olur. İnşallah. O dönemde yazdığım şeyler birleşip çok güzel böyle temalar ortaya çıktı. Tamam. Bir de ben ara ara şunu çok seviyorum. Bir tema alıyorum önüme, onunla ilgili düşünmeyi, gözlemlemeyi çok seviyorum. Bu Güzel. benim bireysel çalışma yöntemlerimden bir tanesi. güzel. Ve böyle bir dönemde, evlilik öncesi bir dönemde yazdım aslında bu şarkıyı. En son yazdığım şarkılardan biriydi. Sevda üzerine düşünmeye başladım. Yani herkes aşkı konuşuyor. Bir dizi film projesi geldiğinde hani aşk oynuyorsun ya da platonik ama hep aşk çevresinde dolaşıyorsun. Çok böyle anlık gelen giden duygular bana göre aşk. Hani içinde tutku da var, çok yükselen alçalan şeyler var ama özünde aşk. Ve hani herkesin başına ya geliyor ya gelmiyor. Ama sevda dediğin şey aslında sadece karşı cinse duyulan bir şey de değil. Tabii. Geniş, çok geniş bir yelpazesi var. O yüzden o sevda üzerine düşünürken kenara aldığım notlara şöyle bir baktım ve dedim ki evet, ben bu sevda insana neler yapıyor onu yazmak istiyorum. Birazcık toparlanan şeyler de beni oraya götürdü. Sonra ayrılık sonrası halleri yazdım. Tam da evlenmeden önce böyle geçmişimin karması gibi kendi hikayemden de çıkardığım şeylerle. Zaten Leyla'cığım öyle bir zamanda evlenmiş ki aşka inanmıyorum, istemiyorum. Evlilik gerçekten. ama hayır, yok Başka. öyle bir şey. Sevgi diye bir şey yok falan diye çat diye aşık olup böyle bir anda evlenip neye Ne uğradığını kadar şaşırmış. Ama hep öyle olmaz mı? Ben bunu asla yapmam dersin Sana ve bir şey yaparsın. söyleyeyim mi? Son Allah zamanlarda karşına bütün çıkartır. arkadaşlarım şuraya geldi artık. İstedik olmadı. İstemiyormuş gibi yapıp hayatı kandıralım da bari olsun. İnanmıyorum ben aşka. Duyuyor musun beni hayat falan diye böyle anlar yaşıyoruz arkadaşlarımla. Ben aksine diyorum ki arkadaşım inan diyorum olacak. Ben bugüne kadar inandım, olmadı. Bu sefer de inanmıyormuş gibi davranacağım. Çünkü hep inanmayanların başına geliyor. Diyorum ki mış gibi olmaz. Oluyor Sen ama. ama sen Olur mu? gerçekten inanmamışsın. Ben evet bir ara gerçekten tüm umudumu kaybettim yani aşkla, sevgiyle ilgili. Ve bence bunun birazcık yani oyunculukla da alakası var. Ben çok acı çeken kadınları oynadım üst üste. Ha, etkiledi Ve çok seni. boşaldı içim. Yani ne yaşasam artık bana koymaz gibi geliyordu yani. Çok kaba tabirle. kalıp evlendin. Evet, sonra böyle bir şey oldu. Hani Onur'la karşılaşmamızı ben çok kadersel nitelendiriyorum. Belki çok güzel. romantik bakıyorum. İnanan vardır, inanmayan vardır. Ben de inanmıyordum.
Ama yaşadığım şeyi böyle özetleyebilirim. Olması gerekiyordu onun hayatında. Süper. Evet. Çok mutlusun. Allah mutluluğunu Çok daim şükür. etsin. Sevda'nın 4 hali senin yazdığın Benim yazdığım, bestelediğim. ve bestelediğin. Aranjesini Bravo. sevgili Yıldıray Gürgen'in yaptığı bir iş ve zaten ona götürdükten sonra bambaşka şeyler planladım. Yani dizi film tarafında da yıllarca biliyorsun hani çok güzel soundlar yapmış, bütün hikayelere Tabii. müzik yapmış biri olarak. O da bir hikaye anlatıcısı olarak tanımlıyordu kendini. O yüzden beni çok doğru bir yerden ele aldı. O şarkı seçimi de çok zordu çünkü benim için. Tamam şarkı yapacağız ama bir anda 24 tane şarkı oluştu benim elimde. Kendi kendime üzerine böyle müziği için düşündüğüm, yazdığım, bazılarını bestelediğim, hazır hale getirdiğim bir sürü şarkı vardı elimde. Ve farklı farklı tarzlarda da var. Yani öyle bir özgürlük alanı buldum ki orayı güzel. kurcalarken. 2 tane rap şarkısı yazdım, 2 tane işte pop şarkı yazdım, 2 tane Aman rock yazdım, mellow rock İlginç, işte değil mi? vesaire Her derken tür. böyle bir sürü tür çıktı ortaya. Bravo. Ve sen kimsin sorusunun cevabını vermem gerekti günün sonunda. Önce Hepsi hangisi? olabilirsin ya. Evet tabii o da hani şimdi piyasaya girerken birçok şey düşünüyorsun. Seni artık hani oynadığın karakterlerden oyunculuk yaparak görmüşler, bilmişler, tanımışlar. Ne kadar kabul edecekler. Çünkü çöp olsun da istemiyorum. Doğru servis etmek o yüzden önemli benim için. Haklısın. En azından. Ama güzel geri dönüş, Evet. güzel Evet, başlangıç. çok şükür, çok şükür. Leyla Hanım, şimdi Aa. mesela bakıyorsunuz ya yüzüme. Ne görüyorsunuz? Bodoslama söylesenize. Neye bakıyorsunuz yani? Ben önce tabii cilt dedik ya, cilde bakıyorum. Tamam. Sonra ne kadar kırışıklık var ona Ne bakıyorum. kadar var? Vallahi yürüyün, hiç sıkıntı yok. Şu kısımda Var. daha çok görüyorum. Ama çok Alnında fazla var. evet. Yani böyle şey mi yapıyorsunuz inceleyip? Ha, alnında o var. Sonra neye bakıyorsunuz? Merak ettim. Sıralamanızı merak ettim. Sıralama. Önce göz çevresi, Göze bakıyorsunuz. sonra çene hattı. Çene Çene hattınız bence çok güzel. Tamam. Çene hattı güzel. Ama birazcık şey var, yağ kaybı var. Cilt incelmiş. O yüzden Şey yaptım. 6 ayda 9 kilo verdim. Ondan Hah, olabilir. büyük ihtimalle. Ama Birazcık öyle iğneyle destek. miğneyle değil. Diyetisyenle ve bayağı böyle dikkat ede Süper. gittim. Belli ama zaten. 6 Yoksa ayda 9 daha da kilo. Evet. daha da sarkardı. Yani bence uzun sürede kilo vermek çok iyi. Hele avantajlı. spor yaparak vermek çok önemli. Evet ama böyle buraları falan görüyorsunuz değil mi hemen bu Çok iyi. Şimdi çizgileri? genetik bir size de mutlaka Var. şans var. Annem, Elmacık anneannem pek bir kemikleri iyi. çok güzel. Kemik yapı çok önemli genetik yapıda. Ha. O çok güzel. Genetik yapı şu elmacıklar var ya insanların istemiyorlar ya bayılırım bazen. elmacık. Ben elmacık. de Evet. bayılırım. Senin de elmacıklar var. Evet. Elmacık kemiği bir genetik miras ve şans. Ben bu çizgileri de çok seviyorum. Millet onu böyle yok etmeye çalışıyor ama o Evet. elmacık kemiğinden çıkıyor, gülmekten Çok güzel. çıkıyor. Ben Kesinlikle. bayılıyorum. Aynen öyle. Gerçekten de öyle. Evet. Birazcık olması lazım ki yüz dengeli dursun. Böyle tabak gibi bir yüz. Hiç de çekici bir yüz değil. Anlamı olsun bir de ya. Evet. Peki bu sosyal medya bize ne yaptı? Hem iyi hem kötü şeyler yaptı. Ne? İyi şeyler yaptı çünkü aslında kendimizin iyi halini de görüyoruz bazen. Böyle yumuşak filtreler var. Işık geldiğinde nasıl görünüyor? Kendini algısını değiştirdi. İnsanlar daha bakımlı olmaya başladı. Kıyafetleri belki biraz düzeldi. Filtreler kullanarak nerede ne yaptığı zaman daha güzel olabiliyor onu gördü. Bir de tabii algı da değişti. Sanki böyle hokus pokus yaptığın zaman hop değişiyormuş gibi her şey. Evet. Yani ameliyat oluyor, bir sürü şeyler yapılıyor. Ondan sonra uzunca bir süre sonra aslında bu değişimler oluyor. Ya da gerçekten sosyal medyayla da oynuyorlar, algılarıyla, filtrelerle oynuyorlar. Sanki bu yapılabilecekmiş gibi gösteriyorlar. Halbuki öyle bir şey imkansız mesela. Algılarla oynandı. O yüzden bunlara kanmadan herkesin bir aklı var. Aklı selim olarak bakmak gerekiyor. O yüzden Bence hem iyi hem sosyal kötü. medya yüzünden bir kesimin aklı gitti. Olabilir. Doğru. Ve onların nasıl aklını geri getirip ya siz çok güzelsiniz aslında yapmasanız kendinize Yapmamak demek gerekiyor. isterdim. İşte orada doktorun önemi var. Yani bu olmaz Siz yapıyor demek musunuz gerekiyor. bunu gelene? Yok Ben arkadaşım. yapıyorum. Ben yapıyorum. Ama ben şimdi böyle diyen uzmanlarıma da doktorlarıma da diyorum ki sizden çıkıyor başkasına gidiyor yaptırıyor. yapmamak lazım. Burada estetik yaptırmak pişmanlık dövme gibi bir şey bence. Bence de. Çok yaptırıp da Doğru pişman olan estetik. ah keşke Hep genel yaptırmasaydım diyen var yani. İşte onun için doğru estetik, doğru doktor yani hepsi çok önemli diye düşünüyorum. Yapılan işlemler pişmanlığa neden olabilir. Kesin. Özellikle yüz tam ortada ya, burun ortada. Tabii, Yani o burun yüzden en özellikle. çok burun yapıldığı için bu Bir ülkede. de filtre gibi de değil şimdi dediğin gibi. Evet. Bir anda Burun değiştiriyorsun Bir ama anda doktorun değişiyor. eli sonuçta kayabilir, Evet, yanlış her bir şey şey yapabilir. Her şey mümkün. Sonrası bakımı kendisi de dikkat etmeyebilir, düşebilir, üstüne ne bileyim bir Evet. sürü şey var. Bir sürü kombinasyon var yani. Peki bir doktor olarak neye böyle şey dersiniz? Ya arkadaşlar bir kere değil 1000 kere düşünün bunu yapmadan dediğiniz şey var mı? Ben gençler yine onları eleştiriyorum. Çünkü en ufak mesela milimetrik gözüm işte birazcık daha aşağıda diye geliyorlar. Yani bence
Mesela genç yaşta yüz cerrahilerinden %100 kaçınmak gerekiyor. Yüz germe isteyenler var ya, göz şeklini değiştirmek Yok isteyenler var. Onları kesinlikle gitmemeleri lazım. Yani o yüzden burada belki kabullenme önemli diye düşünüyorum ya da ailenin desteği çok önemli diye düşünüyorum. Daha yaşlandıkça da yani hazır olmadan aslında hiçbir ameliyatı olmamak lazım. Hazır olmak nedir? Bir ameliyat düşünüyorsunuz eğer, bu ameliyatı olduğum zaman nasıl bir son beni bekliyor? Bütün sorularınıza cevap gelebiliyor mu? Ya da bu cevaplar sizi mutlu ve tatmin ediyor mu? Bundan sonra karar vermek gerekiyor. Ameliyat kararı bence kesin zor ama mutlaka kesinlikle doğru zamanda verilmesi gerekiyor. Bir de şey durumu yok mu? Ben şimdi tabii dönüp dönüp sosyal medyada güzellik yarışması görüntülerimi koyuyorlar şimdiki halimin yanına. Ben pek bir mutluyum tabii olan bir tane ama şeyi görüyorum orada. Gerçekten 97 yılındaki benle şimdiki arasında çok büyük fark var. Çok normal. Yüz oturması, kemik oturması diye bir şey mi var yüzümüzde Var. bizim? Bir de ifade değişiyor. Ya yaşanmışlıklar ifadeyi Değişiyor. değiştiriyor. Tamam. Sizin kendinize özgüveniniz her şeyi değiştiriyor. Bakışınız değişiyor. Ya benim de öyle mesela eski fotoğraflarıma bakıyorum. Kaşım düşük. Kesin diyorlar göz kapağı ameliyatı oldun. Hayır diyorum ama ben değiştim. Değil mi? Yani değişince insan o ifade, kendine özgüven, işte yürüyüş bunların hepsine etki ediyor. O yüzden bence tabii ki değişiyoruz yani ve iyi anlamda değişmek çok önemli. Bir sabah sessizliğe uyandım. Sözlerin hala duvarda asılı. Bir fincanın dibinde kaldı o gün. Gözlerin gibi sıcak eksik yarım. Ne suç var ne ceza, sadece bir ruh bıraktın bana. Rüzgarında savruldum sağa sola. Sen geçtin, rengin kaldı duvarda. Sevdanın dört hali, sadece sen aşkın tek hali. Kalbindeki ben sevdanın dört hali. Sadece sen aşkın tek hali. Kalbindeki ben. Sönersem ya aşkınla yeniden. Güzel. Bravo. Çok güzel. Ağzına sağlık. Ne kadar güzel. Ne kadar Ses- dingin Ha. anlamışsın. Araştırdığın o dönem Sevda'yı değil mi? Çok güzel. Böyle. Evet. Ve her Güzel. seferinde farklı bir duyguyla Güzel. söylüyorsun bunu. Ya Burada başka, evde başka, duşta Güzel. başka. doğru. Öyle bir Sahneden şey. olacak Sahnede bakalım. bambaşka belki de. Çok teşekkür ediyorum. Ben Tüm teşekkür güzelliklerinizle katkı sağladığınız Çok için. teşekkürler. Çok Bence güzel. en güzeli bu, en güzel müdahale Evet, bu kesinlikle. diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Nice başarıların olsun. Teşekkür ederim hep İnşallah. birlikte. Bütün hazırladığın eserlerini dinleyelim. Ama oyunculuk performanslarını da izleyelim diliyorum. Size de İnşallah. efendim böyle güzellikler kattığınız, bir de İnşallah. sürekli kendinizi güncellemek zorunda olduğunuz için Evet. çok hızlı Güzel bir akıyor. şey ama. Çok Enerjiniz, sağlığınız daim güzel. Evet, olsun. çok teşekkürler. Evet, hayatın içinde kendiniz için bir şeyler yapabiliyor olmak, ekonominiz yettiğince, banyonuzdaki ürünleriniz yettiğince ya da uzmanlara ulaşabildiğinizce, ama uzmanlara. Kendinize doğru şeyleri doğru zamanda yapmanın kıymeti büyük. Bazen bulutları dağıtabilir, duyguları hafifletebilir, iyi gelebilir diye düşündük biz. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.